HeLa hücreleri ilk ölümsüz insan hücre çizgisidir. Hücre hattı 8 Şubat 1951'de Henrietta Lacks adlı bir Afrikalı Afro-Amerikan diyebiliriz kadından alınan rahim ağzı kanseri hücrelerinin bir örneğinden büyüdü. Kültürleri adlandıran örneklerden sorumlu laboratuvar asistanı hastanın adının ve soyadının ilk iki harfine dayanarak kültüre HeLa adını verdi. 1953'te Theodore Park ve Philip Marcus HeLa'yı klonlanacak ilk insan hücrelerini klonladı ve örnekleri diğer araştırmacılara özgürce bağışladı. Hücre hattının ilk kullanımı kanser araştırmalarındaydı. Ancak HeLa hücreleri çok sayıda tıbbi atılım ve yaklaşık 11.000 patente yol açtı. HeLa hücrelerinin temel çıkarımlarına bakalım. HeLa hücreleri ilk ölümsüz insan hücre çizgisidir. Hücreler bilgisi veya izni olmaksızın 1951'de Henrietta Lack'ten alınan bir rahim ağzı kanseri örneğinden geldi. HeLa hücreleri birçok önemli bilimsel keşfe yol açmıştır. Ancak bunlarla çalışmanın dezavantajları da vardır. HeLa hücreleri insan hücreleriyle çalışmanın etik düşüncelerinin incelenmesine yol açmıştır. Ölümsüz olmanın anlamına bakalım beraber. Normalde insan hücre kültürleri yaşlanma adı verilen bir işlemle belirli sayıda hücre bölünmesinden sonra birkaç gün içinde ölür. Bu araştırmacılar için bir sorun teşkil etmektedir çünkü normal hücreler kullanılarak yapılan deneyler aynı hücreler klonlar üzerinde tekrarlanamaz ve aynı hücreler uzun süreli çalışma için kullanılamaz. Hücre biyoloğu George Otto Gay, Henrietta Lack'in örneğinden bir hücre aldı. Bu hücrenin bölünmesine izin verdi ve besinler ve uygun bir ortam verilirse kültürün süresiz olarak hayatta kaldığını gördü. Orijinal hücreler mutasyona uğramaya devam etti. Şimdi hepsi aynı tek hücreden türetilen birçok HeLa türü vardır. Araştırmacılar HeLa hücrelerinin programlanmış ölüme maruz kalmamasının nedeninin telomeraz enziminin kromozom telomerlerinin kademeleri olarak kısalmasını önleyen bir versiyonunu sürdürmelerinden kaynaklandığına inanıyorlar. Telomer kısalması yaşlanma ve ölümle ilişkilidir. Bunu da unutmayalım. Henrietta Lacks kimdi? Ona bakalım beraber. O Güney Virginia'da 30 yaşındayken rahim ağzı kanseri olan siyah bir tütün çiftçisiydi. John Hopkins doktoru tümörün bir parçasını ona söylemeden aldı ve oradaki kültürde doku yetiştirmeye çalışan bilim adamlarına salona gönderdi. Onlarca yıldır başarıya ulaşmadan kimse nedenini bilmiyor ama HeLa hücreleri asla ölmedi. Hücreler neden bu kadar önemli ona bakalım beraber. Henrietta hücrelerinin kültürde yetişen ilk ölümsüz insan hücreleriydi. Çocuk felci aşısının geliştirilmesi için de gerekliydi. Sıfır yerçekimindeki hücrelere ne olacağını görmek için ilk uzay görevlerinde yukarı çıktılar. O zamandan beri klonlama, gen haritalama ve in vitro fertilizasyon dahil olmak üzere birçok bilimsel simge hücrelerini kullandı. HeLa hücreleri ölümsüz bir hücre dizisi olarak kurulduktan sonra örnekler George Gay tarafından ABD ve ötesindeki diğer bilim insanlarına gönderildi. Sağlam yapısı nedeniyle HeLa hücreleri daha sonra dünya çapında birçok laboratuvarda çoğaltıldı. Bununla birlikte 1960'lardan itibaren HeLa hücrelerinin diğer hücre kültürlerini kontamine edebileceğine dair raporlar vardı. Başlangıçta raporlar tespit edilmesi daha kolay olduğu için türler arası kontaminasyonu gösterdi. 1967'de HeLa hücreleriyle tür içi kontaminasyonu gösteren bir rapor yayınlandı. Elbette HeLa hücreleri hücre kültürü kontaminasyonunun tek durumu değildir. Bir çalışma insan meme kanseri hücre hatları olarak düşünülen şeyin hem türler arası hem de türler arası hücrelerle kontamine olduğunu, insan olduğu bildirilen diğer hücrelerin
aslında hayvan kaynaklı olduğunu ve diğerlerinin gibbonlardan olduğu bildirildiğini buldu. Bu doku kültüründe bugüne kadar devam eden bir sorundur. Öyleyse neden HeLa hücreleri diğer hücre hatlarını geride bırakabiliyordu? HeLa hücrelerinin örneklerinin orijinal laboratuvardan taşınması ve diğer birçok laboratuvarda çoğalmaya başlamasıyla birlikte sürekli olarak yetiştirildiklerinden sağlam bir şekilde büyüme yeteneği daha da fazla öne çıktı. Bu nedenle HeLa hücreleri diğer hücre hatlarından daha iyi rekabet edebilmek için yanlışlıkla seçilebilirdi. Bu politika incelemelerine bakalım bu hücreyle alakalı. Son 10 yılda bilim insanları ve Lex ailesi bu değerli örneklerin kullanımını yönetmek için daha güçlü kurallar oluşturmak için birlikte çalıştılar. Ancak daha yapılacak çok iş var. Birincisi rıza ile ilgili eylem olmaması. NIH direktörü Francis Collins, araştırma topluluğunun ABD hükümeti tarafından finanse edilen araştırmada insan katılımcıları koruyan politikalar dizisi olan ortak kuralı değiştirmeyi düşünmesini istediğinin sinyalini verdi. Bu revizyon bunun ek yükler getireceği konusunda uyardılar. Ama bir uzlaşma sağlanmadı. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ortak kuralı revize etmek için en son çalıştığında aynı anda bir dizi başka değişiklik önerdi. Belki de ileriye dönük bir yol, biyonumuneler için rıza sorunu kendi başına ve sadece bilim insanları için değil, aynı zamanda halkı da içeren kapsamlı tartışmalarla ele almaktır. İkinci, ayrı bir adım, temel araştırmaya eklenen eşitsizlikleri kabul etmek ve geri almak olmalıdır. Çünkü Lex'in hücreleri alındığında var olan sistemik ırkçılık bugün hala var. Irksal adaletsizliği hesaba katan mevcut iklimde HeLa hücrelerini kullanan bazı araştırmacılar finansal tazminat sunmaları gerektiğini sonucuna varmışlardır. Örneğin Kaliforniya Üniversitesi, San Diego'daki bir laboratuvar ve Birleşik Krallık merkezli bir biyomedikal şirketi Lex hakkında bir kitabın yazarı olan Rebecca Skloot tarafından 2010 yılında kurulan Henrietta Lacks Vakfı'na bağış yaptığını duyurdu. Vakıf hem Lex'in torunlarına hem de bedenleri araştırma için rızası olmadan kullanılan diğerlerinin aile üyelerine bağışta bulunur. Diğer kurumlar ve araştırmacılar kendi çalışmalarının geçmişteki adaletsizliklere dayanıp dayanmadığını ve nasıl olduğunu incelemelidir ve en iyi nasıl telafi edeceklerini düşünmeleri gerekir. Birkaç ülkede siyahları orantısız bir şekilde etkileyen bir hastalık olan COVID-19, daha adil bir araştırma çağına girmek isteyenler için bir fırsat sunuyor. Şimdi geri vermek gerekirse, araştırmacılar sadece hastalığın siyah insanlar arasında neden daha yaygın ve şiddetli olduğunu incelememeli. Aynı zamanda boşluğu kapatmak için çözümler uygulamaya yardımcı olmalıdır. Ve bir aşı mevcut olduğunda muhtemelen HeLa hücreleriyle yapılan çalışmaların bir sonucu olarak araştırmacılar en çok ihtiyaç duyanlara ulaştığını görmek için marjinal topluluklarla birlikte çalışmalıdır. Lex'in hücrelerinin farklı bir rıza çağında alınmış olması olanları haklı çıkarmamaktadır. Geçmiş geri alınamaz, ancak önceki nesillerin yanlışlarını ve bugün devam eden yanlışları kabul etmeliyiz. Adalet yerine getirilmeli ve başlama zamanı şimdi. Ve geri kalanımız için HeLa hücrelerinin durumu nedir ona bir bakalım. HeLa hücrelerinin hikayesi Henrietta'da yaşananlar genellikle ırkçı bir beyaz bilim insanının siyah bir kadına kötü niyetli bir şey yapmasının bir örneği olarak gösterildi. Ama bu doğru değil. Gerçek hikaye çok daha incelikli ve karmaşıktır. Bilim hakkında çok doğru olan şey arkasında insanlar olduğu ve bazen en iyi niyetlerle bile işlerin ters gitmesidir. İnsanların hikayeden çıkarmasını istediğimiz şeylerden biri de doku kültürünün kötü olduğu fikri. Günümüzde pek çok ilaç doku kültürüne bağlıdır. HIV testleri, birçok temel ilaç, tüm aşılarımız, insanlardan hücre toplayan ve onları büyüten bilim insanları olmasaydı bunların hiçbirine sahip olamazdık.
Ve bu hücrelere olan ihtiyaç artacak, azalmayacak. Bunun olmasını istemediğimizi söylemek yerine herkesin kabul edeceği bir şekilde bunun nasıl olabileceğine bakmalıyız. Evet, güzel bir konu. Ben dikkatimi çektiği için sizlerle paylaşmak istedim. İnsanlar biliyorsunuz ölümsüzlük peşinde antik zamanlardan beridir koşmakta. Ölümsüz HeLa hücreleri de, yani adını alınan ve burada size makalede bahsettiğim insanı tenzih tutuyorum. Rızası alınmamış sonuçta. Ve burada da hani bu rızanın alınmadan yapılmasından kaynaklı birçok tepkide görülmüş. Ama bunun bilim için faydalı olduğunu da bir kenara koymak gerekiyor. Bundan sonraki en azından yapılacak bu tarz bir şeyde, ki yapılan devirde bunların yine makalede bahsettiğim şekilde çok fazla böyle bir yasal zorunluluğa bağlanmamış. O yüzden de bilim insanı direkt yapıp geçmiş bu işi rıza almadan. Ama şu an birçok araştırma ve birçok bilim ya da tıpla ilgili şeylerde insanların rızası alınıyor. Bunu rıza alınarak yapıldığı zaman çok daha güzel olacağını ben de burada dile getirmek isterim. Ama bu çalışma da devam ettirilmeli. Yani gördüğünüz gibi makalede de bahsettiğim üzere aşılarda, işte HIV testlerinde ve birçok temel ilaçta bu kültürler bize kullanılıyor. Yani bir ölümsüz HeLa hücreleri diyorum ama bu ölümsüzlük anlamında değil. Ben başta biraz böyle hani size açıklamak amaçlı bunu söyledim. Hücreler ölümsüz ama insanlara bir ölümsüzlük katacak bir şey değil bu. Sadece o hücreleri ölümsüz olduğu için çoğaltıp klonlayıp çeşitli şeylerde kullanabiliyoruz. Şu da var. Bu hücrelerin nasıl ölümsüz olduğuna bakarak belki hani insan sağlığı için çok çok daha farklı şeyler çıkartılabilir diye düşünüyorum. Evet, HeLa hücreleriyle ilgili videomuz bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.